Herkese merhaba arkadaşlar. ABD dünya ticaret stratejisinde önemli bir viraja piyasalar girmiş durumda. Trump 9 Temmuz'da başlayacak olan tarifeler için son bir çırpınış içerisinde. Japonya'dan Kanada'ya, Hindistan'dan Tayvan'a kadar yapılan müzakerelerde hız son derece artmış durumda. Ve eğer burada bir anlaşma sağlanırsa globaldeki risk iştahının artmaya devam etmesi çok muhtemel olacak. Ama eğer anlaşmalar sağlanmazsa herkesin tahmin edeceği üzere piyasalarda tersine doğru bir gidiş söz konusu olacaktır. Türkiye cephesine bakarsak iç piyasamızda bambaşka bir gündem vardı. Bu bambaşka gündem CHP'nin kurultay davasıydı ve bu kurultay davası 8 Eylül tarihine ertelendi. Ve bu sırada Borsa İstanbul'da ciddi bir yükseliş görüyoruz. Risk primlerimizde ciddi anlamda bir düşüş görüyoruz. Dolar TL'de de düşen bir akış görüyoruz. Piyasalar bu haberi son derece olumlu karşıladı. Ama nihayetinde bu bir sonuç değil, bir ertelemeydi elbette. Borsa İstanbul adına ise kısa vadede son dönemde anlattığım üzere hem dava haberinin gelmesi hem de Temmuz ayında gelecek olan faiz toplantısında faiz indirimine piyasaların bir anlam yükleyeceğini konuşmuştuk. O anlam bugün yine piyasalara yüklendiğini görüyoruz. Baktığımızda bankacılık hisseleri endeksi sırtlamış bir şekilde yükselişine devam ediyor. %8'lerde, %9'larda bankacılıkta yükselişler var. Agresif bir yükseliş, agresif bir açılış oldu Borsa İstanbul'da. Hatta %3,5, %4 yükseldikten sonra bu davanın erteleme haberi piyasaya servis edildi. Birileri erkenden bunu alma imkanı elde etti. Tabi bu da önemli bir dipnot. Bunun dışında yatırımcılar ise daha çok böyle genele yayılan bir yükseliş bekliyor, arzuluyor. Uzun süredir borsada bekleyen yatırımcılar var, zararda olan yatırımcılar var. Karlarını yeniden geri kazanmak isteyen yatırımcılar var. Zira son süreçte yılın geri kalanına baktığımızda yılbaşı itibariyle en az kazandıran ve hatta zarar ettiren tek yer Borsa İstanbul piyasası oldu. Tabii bir diğer piyasada altcoin piyasası diyebiliriz. ABD tarafında ise son derece istikrarlı bir yükseliş yaşandı. Hatta bu son süreç içerisinde Trump'ın tarifelerindeki o son viraja girerken ABD'li yatırımcılar bu anlaşmaları bir süredir potansiyel olarak satın alıyor. Yani spekülatif olarak hisselerde ekstra bir yükseliş söz konusu. Bunu nasıl teyit ediyoruz dediğimizde son gelen verilere baktığımızda ABD tarihinin en fazla para sokulan 3. dönemi olmuş bu dönem. Yani yatırımcılar spekülatif olarak bir sonraki trendde pozitif anlaşmaları, faizin inmesini, enflasyonun stabil kalmasını satın almaya devam ediyor. Ve bu noktada bazı kurumlardan da uyarılar da var. Bu kurumlardan Bank of America der ki spekülatif bir borsa balonu riski ABD piyasasında artıyor. Buna yatırımcıların dikkat etmesi lazım. ABD borsasındaki yükselişte bir balonlaşma olduğunu iddia etmişler. Nispeten aslında doğru bir yorum olduğunu söyleyebiliriz. Benim de o tarafta değerlendirdiğim hisselerimde %50 oranında satış yapıp kar alma seçeneklerimi değerlendirmiştim. Onlar da defansif yapılara geçmeye başlamışlar aslında. Ve bu da benim takip ettiğim trend anlamında yürüdüğüm yola, takip ettiğim rotaya çakılan bir çivi oluyor bu. Ve piyasaların göz ardı ettiği bazı veriler de var. Mesela Trump'ın anlaşamaması, daha agresif bir dil kullanması, Orta Doğu'daki problemlerin yeniden ayyuka çıkması gibi göz ardı edilen problemler var ki altın mesela bu göz ardı edilen konular vesilesiyle yeniden yükselişe başlayabileceği bir trend içerisine girecek. Kısa vadede potansiyel düzeltmeleri vardı. Bu düzeltmeleri büyük oranda tamamladı altın. Belki bu önümüzdeki süreç içerisinde sessiz, yavaş ve bir süre sonra Trump'tan da beslenerek yeni yükselen ivmesini altın göstermeye devam edecek. ABD tarafında ise spekülatif dediğimiz yaşanan yükselişten sonra reel veriler bir süre sonra buradaki yükselişi duraksatabilir. Tarifelerin piyasalara etkisi, enflasyona etkisi, iş gücü piyasasına etkisi gibi birçok temel haber akışı söz konusu olacak. Cuma günü mesela tarım dışı istihdam verileri gelecek. Yani piyasalar biraz daha reel verilere odaklanmaya başlayacak önümüzdeki süreçte. İç piyasamız adına ise şunu söylemek isterim ki Borsa İstanbul adına söylediğim birkaç söylemim vardı. Bir teknik hareket alanı vardı. Onlardan da bahsetmeye başlayalım. Grafik üzerinde piyasaların genelindeki son görünümlere bakalım. Öncelikle iç piyasa adına şunu göstermek isterim. Bakın bankacılık endeksi şu an itibariyle %9,5 yükselişi aşmış durumda. Borsa İstanbul'daki yükselişin ağırlıkla banka hisselerinden geldiğini söyleyebiliriz. Burada X Bank 365 seviyesi benim için kritik eşikti. Buranın üzerinde pozitif bölgeye girdi bankacılık hisseleri. Endeksin geri kalanına baktığımızda ise Borsa İstanbul TL bazlı grafikte bir kırılım arefesindeydi ki bu kırılımdan önce biraz salınım gösterdiği bir trend devam ettirdi. Burada kırılımın gelmesiyle birlikte, hatta burayı biraz daha 4 saatlik grafikte göstereyim. Kırılımın gelmesiyle birlikte yükselen ivmesini burada başlatmış gibi
görünüyor. Kısa vadede zaten bir yükselen akış Borsa İstanbul adına çok olağandı benim için. 10.400-10.700 bölgesine doğru bir gidiş burada söz konusuydu. Ama dediğim gibi çok hızlı bir yükselen akışı sadece bir gün içerisinde gördüğümüz için hisse bazlı bir değerlendirme şu anda bugün için çok mantıklı bir seçenek değil. Çünkü ben hızlı hareketler sonrasında gaza gelip seri aksiyonlar almayı hiçbir zaman tercih etmem. Önümüzdeki süreç adına Borsa İstanbul'da destek olarak takip edilecek bölge bu bölge. 9650 bölgesi Borsa İstanbul'da kritik destek olacak önümüzdeki süreçte. Tabi nasıl bir yükseliş, ne kadar bir yükseliş dediğimizde dolar bazlı paritede bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Bakınız, dolar bazlı paritede Borsa İstanbul o kadar çok geride kaldı ki hatta bu 19 Mart bölgesine geri dönebilmesi için totalde önünde %8'lik bir akış var dolar bazlı grafikte. Kritik direnç bölgesine ise uzaklığı buradan itibaren baktığımızda %20 gibi bir uzaklıkta. Yani Mart döneminin %20 gerisinde Borsa İstanbul. Mart döneminin yeniden geri kazandığı bir koşul içerisinde borsada ne olur diye soracak olursanız TL bazlı grafikte rekor bir seviyeye ulaşmış olur Borsa İstanbul. Yani Borsa İstanbul dolar bazlı grafikte Mart dönemine dönerse Borsa İstanbul'un 11.200 seviyesinin üzerine geldiği bir koşul gerçekleşir. Bunu da şöyle özetleyelim. Atıyorum 1,5 ay sonra Borsa İstanbul bu 11.200 seviyesi üzerine çıktığında, tamamen farazi konuşuyorum, genel olarak sosyal medyada şunu göreceksiniz. Borsa İstanbul rekorlar kırdı, rekor seviyeye ulaştı vesaire gibi sevinç yorumları göreceksiniz. Ama Mart dönemindeki dolar bazlı grafikte son kaybettiği seviyeye gelmiş olacak. Yani ne demek istiyorum? Hisseler aslında dolar bazlı bir kazanım halinde olmayacak. Borsa İstanbul rekor seviyeye ulaşsa bile. Yani yatırımcılar genel anlamda karlı bir vaziyette yine olmayacak. Kimler karlı olacak? Dip alanları fırsat olarak kabul edip pozisyon değerlendirmesi yapanlar ya da yapabilenler diyelim. Yani benim için bu takip ettiğim trendde Borsa İstanbul'da kurultay davasının sonuçlanması ve 300 bas puanlık bir faizin speküle edilmesi gibi gündemler vardı. Teknik koşulda da buranın aşılması gibi konular benim için önemli aşamalardı ki buraları Borsa İstanbul şu anda aşmış durumda. Yani ben şunu diyebilirim yatırımcıya aslında. Borsa 9600 seviyesini aştığı için ben pozisyon aldım. Haber akışlarında da negatiflik yok vesaire gibi yorumlar yapabilirim ama bu yorumu yapmayacağım. Gerçekçi olalım, dürüst olalım. Bugünkü Borsa İstanbul'daki yükseliş hızlı ve beklediğimizden çok daha sert bir hareket oldu. Bu yüzden ben yeni aksiyon anlamında Borsa İstanbul'da bir değerlendirme yapmadım. Ama kısa vadede dediğim gibi bir yükselen akış Borsa İstanbul'da bekliyordum. Hani her şey bazen istediğiniz gibi olsa dahi aksiyon almak noktasında yine de fırsatı değerlendiremeyebiliyorsunuz. Yani ben bugün, yarın, bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da potansiyel hareketleri takip etme niyetindeydim. Hala o niyet içerisindeyim. Kısa vadede buradaki teknik akışları izleyip burada riskli de olsa alımlar yapabilirim diye düşünüyorum. Ama yine de net bir karar vermedim. Net karar vermememin nedeni de zaten daha önce de söylediğim gibi riske değer bir fırsat olması lazım benim için. Riske değer bir fırsat yoksa alımlar çok daha mantıklı olmuyor. Yani süt liman bir piyasa içerisinde değiliz. Sadece bir kurultay davası vesilesiyle Borsa İstanbul'da hisselerin %5, %6, %7 gibi yükselişler yaşadığı bir ortam aslında spekülatif bir ortam. Ve bu ortamlar içerisinde genelde heyecana kapılıp, paniğe kapılıp hızlıca alım yapanlar bir şekilde zarara uğruyor. Bu noktaya düşmemek için soğukkanlı olmaya devam etmek lazım. Fırsat kaçırmak para kaybetmekten daha iyidir felsefesine sarılarak soğukkanlılığı bozmadan buradaki trendi takip etmek lazım. Ama dediğim gibi kısa vadede önemli eşikler aşılmış. Kısa vadeli bir yükselen akış Borsa İstanbul'da çok mümkün görünüyor. Bu yeni yatırımcılar için ne ifade ediyor? Ben burada trendi izleyerek yeni alımlar noktasında yeni kararlar verebilirim. Eski yatırımcılar için ne ifade ediyor dediğimizde ben eğer 5-6 aydır elinde hisse tutan bir yatırımcı olsaydım bu potansiyel yükselişleri, yukarıya doğru gidişler devam ettiği koşullar içerisinde yine borsadaki risklerimi azaltmayı tercih ederdim. Bakın yine satış tarafında olmayı tercih ederdim. Çünkü kalıcı bir yükselen trend bu süreç içerisinde çok mümkün görmüyorum. ABD tarafında artan riskler, jeopolitik gerilimler gibi birçok nokta var ve faizin hala yüksek olduğu bir noktadayız. Önümüzdeki ay faiz indirimi 300 bas puan civarında gelebilir gibi bir tahminim vardı. Hızlı bir faiz indirimi noktasına gitme gibi bir durumumuz hala söz konusu değil. O yüzden bu söylediklerime kulak verin. Çok acele
aceleci olmayın ve benim anlattıklarımı sıkı şekilde takip edin. Ya ben bugün bunu niye almadım ya da altını niye almadım ya da şunu niye almadım vesaire demeden sabırla sıkı şekilde takip etmeye devam edin dostlar. Bakınız altın tarafında da mesela ben altın alamadım, değerlendiremedim diyen için altın değerlendirilebilir olarak işaretlediğim bölge içerisine girdi. Altın bana göre ucuz bir seviyeye geldi. Yeni alım noktasında bence altın alınabilir, değerlendirilebilir bir bölge içerisine geldi. Hem ons altında hem gram altında aynı şeyi söyleyebilirim. Ve ben genel olarak bu söylemleri çok sık tekrar etmem. Bakın gram altında son işaretlediğim hareketler sonrasında burada bir alan işaretlemiştim. Daha yakından bakalım bu seviyeye. 4162 bölgesi. Burası test edildi mi dediğimizde test edildi. Tam olarak 4162 seviyesi bariz bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Yakın olarak baktığımızda bu destek seviyesi çalışmış. Şu anda gram altın değerlendirilebilir bir bölge içerisine gelmiş durumda. Yeni alıcıları için. Tabi kısa süre önce bu seviye 3900 seviyesiydi. Geçen ay. Geçen ay 3900 seviyesi çok güzel bir alım noktasıydı. Ama hiç altın değerlendirmemiş yatırımcı için yine 4100'lü seviyeler, 4150'li 60'lı seviyeler burada yine bana göre ucuz seviyelerdir. Aynı durum gümüş tarafında var mı dersek, gümüş net bir destek testi yapmadı TL bacağında. 44.71 burada onun destek alanı ama burayı yine bant olarak görmek lazım. Çünkü benim takip ettiğim indikatörlerimde burayı destek bölge olarak işaretliyor gümüş tarafında. 43.5 seviyesinden aşağıya gümüş inmez şeklinde bir yorum çıkartıyorum ben kendi indikatörlerimde. O yüzden 43.5-44.5 bölgesi gümüşte değerlendirilebilir bir bölge ama o alana gümüş henüz gelmedi. Ama altın o alan içerisine bariz bir şekilde girdi. Bakın gümüşün ons tarafında da gösterelim. 35.5 burada destek seviyesi. Bu seviyeyi dün inceden dolar paritesinde test etmiş. 34.87'nin kaliteli bir destek olarak çalışmasını burada gümüşün ons bacağında beklerim. Yani kısa vade içerisinde yatay giden, küçük düzeltme yaşayan trendler yaşaması bu ürünlerde çok olağanlı, çok normaldi. Çünkü İsrail, İran ve ABD tarafındaki son gerilimler azaldı. Savaş çığırtkanlıkları düştü. Altın tarafında, gümüş tarafında bunlara da yüklenen anlamlar vardı. Ve bu süreç içerisinde olacak şey, bu ürünler yatay giden trendlerini artık sonlandırma noktasında olduğunu düşünüyorum. Özellikle altının. Elbette gümüş son süreçler içerisinde altından çok daha ucuz kalmıştı. Ama yeni yatırım noktasında, yeni değerlendirme noktasında gümüş burada arayı açtığı an itibariyle artık gümüşün daha ucuz olduğunu söyleyemem demiştim. Ki TL bacağında gümüşte biz en son değerlendirilebilir dediğimiz bölge 39 TL seviyeleriydi. 40 seviyesinin altıydı. Yani burada geçen ay itibariyle gümüşün yaptığı hareket şu anda %13, totalde %18 gibi bir yükseliş. Gümüş henüz yeniden değerlendirilebilir bölge içerisine girmiş durumda değil. Ama altın o bölgede. Potansiyel değerlendirme noktalarına gelindiğinde ben size en iyi maliyet noktalarından değerlendirmeler yapmanıza her zaman dikkatle gayret ediyorum. Altın mesela bir alım noktasına geldiğinde bunu bariz bir şekilde vurguluyorum. Ya da gümüş ya da ABD piyasası ya da kripto para piyasasındaki takip edilen ürünler. Benzer durumda da mesela Borsa İstanbul'da kısa vadede yükselen ivme benim için hiçbir şekilde şaşırtıcı değil. Ama bugün çok hızlı yükselen bir akış olduğu için en iyi alım noktalarını konuşma imkanı burada bulamadık. Ama Borsa İstanbul tarafındaki yükselişin spekülatif bir yükseliş olduğunu da tekrar altını çizmek lazım. Global trendlerde bir problem var mı dediğimizde bir problem yok. Bakın ABD borsa tarafında hem S&P'de hem Nasdaq'ta ben risk ağırlıklarımı azaltıyorum ama trendlerde, indikatörlerde hiçbir şekilde bozulma yok. Burada yükselen ivme devam ediyor şeklinde altını çize çize buradaki yükselen akışı anlatıyorum. Keza ABD borsada hem S&P hem Nasdaq zirve band bölgelere yerleşti. Şimdi burada ne olur dediğimizde shortçuların yani kısa vadeli aşağı yönlü pozisyon alanları bir şekilde avlama girişimleri olabilir. Yani bu alt alanlara doğru testler, alta gelebilecek iğneler vesaire burada yine görülebilir. Tekrar yukarıya taşırlar. Burada biraz yıpratırlar diye düşünüyorum. Bu yıpratma içerisinde de destek bölgelerini iyi takip etmek lazım. Burada destek olarak takip edilecek alan ABD S&P'de 6100 seviyesi olacaktır. Nasdaq tarafında da 22100 seviyesi destek olarak çalışır. Üst alan olarak 23500 Nasdaq tarafında direnç olarak burada çalıştığını söyleyebiliriz. Tabi burada takip edilen trend içerisinde mesela kripto tarafına baktığımızda Bitcoin nasıl bir hareket göstermiş dediğimizde Bitcoin son yaptığı akış içerisinde kripto tarafında genel bir yataylık, durağanlık söz konusuyken Bitcoin'in pozitif alana dönüş yaptığını anlatmıştım. Nerede konuştuk bunu? 104.842 bölgesine tırmandığında konuştuk. Buradaki kapanışların gelmesi Bitcoin'i pozitif bölge içerisine döndürdü. 105.000 seviyesinde birden fazla kez kapanış yaptı. Ve içinde bulunduğu bu akış
içerisinde de 108.100 bölgesinin kabaca direnç olarak çalışmasını bekledim. Burası kaba tarifle yine direnç olarak çalışıyor. Aslında burası biraz da bant gibi görülebilir bir durumda. Çünkü geçen 2 hafta öncesinde de 4 saatlik kapanışta 108.600 bölgesi önemli bir eşik olarak çalışmış. Şu anda içinde bulunduğu akış içerisinde Bitcoin'in direnç bölgesi bu alan olduğunu söyleyebiliriz. Tabii küçük bir boşluk alan, $500'lık bir fark var benim işaretlediğim alandan. Bitcoin önümüzdeki süreç içerisinde de 106.800 bölgesinin yıpranan bir destek olduğunu söyledim. Aşağı doğru inişlerde 106.800'ün kaybedilmesi burada trendi başladığı noktaya kadar işaret verir. Hani S&P'de yatırımcıları korkutabilecek kısa vadeli akış içerisinde Bitcoin'de, Ethereum'da, Solana'da, XRP'de de benzer kısa vadeli hareketler görmemiz çok muhtemel. Ama genel trend anlamında negatife gidiş konusunda globalde bir bozulma yok. ABD'de, S&P'de, Nasdaq'ta bir bozulma yok. Bitcoin tarafında bir bozulma yok. Ama altcoin'ler sağlıklı bir trend sağladı mı dediğimizde sağlamadı maalesef ki. Yani yeni pozisyon değerlendirmeleri anlamında ya trend aşılımlarında ya da potansiyel olarak destek seviye testinde pozisyonlar alınır. Mesela Bitcoin 104.800'ün aşılması bir trend aşılımıydı. Burayı yeniden test etmesi bir destek testidir. Olaylara biraz daha basit ölçekte bu gözle bakmak lazım. Her yükselende pozisyon almak çok da doğru bir seçenek değil. Ethereum'un da son akış içerisinde 2398 bölgesi destek alanıydı. Burayı korudu. Buradan sonra 2450 bölgesi üzerinde tutunmaya da başladı. Buradaki tutunmanın devamı muhtemel bir yeni direnç testi getirecektir. Bu direnç testinin de yıprandığını varsayarsak buradan yukarıya doğru bir akışı Ethereum göstermesi muhtemel olur. Tamamen Bitcoin odaklı bir akış var aslında altcoin'lerde. Bitcoin yürümeye devam ediyorsa altcoin'ler de yürümeye devam ediyor. Bunu Total 3 grafiğinde görüyoruz. Bakın Total 3 grafiği işaretlediğim 840 milyar dolar seviyesini dün ve bugün 2 defa yine test etti. Buranın üzerinde kapanışlar gelmedi. Yani altcoin'ler için pozitif bölge buraya yeniden Total 3'ün tırmanmasıydı. Bu koşulu sağlamış durumda değil. Keza Bitcoin dominansında da aynı şekilde henüz kırılım vaat eden bir akış gelmiş durumda değil. O yüzden burada tekrara düşmek de istemem. Genel olarak kripto tarafında şu yorumu yapmak lazım. ABD tarafında S&P'de, Nasdaq'ta kısa vadeli geri çekilmeler, shortçuları avladıkları potansiyel geri çekilmeler, kripto para piyasasında da benzer geri çekilmeleri yine karşımıza getirebilir. Volatilitesi yüksek bir dönemdeyiz. Yeni riskler almak noktasında yeni işaretler almadığımız bir dönemdeyiz ama dediğim gibi özellikle Bitcoin'i en başa yazarak söylüyorum. Trendlerde bir negatiflik yok. Negatif bölge içerisinde değil Bitcoin ve trendini gayet sağlıklı bir şekilde korumaya devam ediyor. Mesela bir diğer demirbaşta XRP'nin yaptığı akış nedir dediğimizde XRP'de son bulunduğu alanda burada zigzaglı bir akış göstermesi çok normal. Buradaki trendi iyice sıkıştırmaya başladı. Artık 2.26 üzerindeki kapanışla XRP'de sert bir yükseliş görme ihtimalimiz çok yüksek. Yani burası 2.26'ya çok yakın bir alan haline geldi artık. 1.92 önemli destekti. Burayı test sonrasında yapacağı potansiyel kırılım artık XRP'deki yönün yukarıya doğru gidişi şeklinde yorumlanır. Ama buradaki kırılımı vererek teyidi sağlaması lazım. Benzer bir akış, benzer bir durum Solana'da da vardı. Bakın burada işaretlediğim akış içerisinde Solana'da. Burada son işaretlediğim hareket duruyor. Yukarı doğru hareket yapmış. Ben biraz daha yatay gidip yapabilir bu hareketi dedim. Solana'da burada kırılımı getirdiği anda 150 bölgesinde önümüzdeki hafta içerisinde tutunduğunda kırılım geldiği anda yükselen ivme için bir onay almış olacak. Bunların dışında büyük değişkenlikler yok. Volatilite yüksek. Yukarı aşağı giden hareketleri sürekli izliyoruz. Kripto tarafında da bir yön bulma gayreti var. Kısa vadede ABD tarafında zirve bölgelerin gelmesi, kısa vadede volatiliteyi artıran etmenler, yeni riskler alma noktasında, yeni pozisyonlar değerlendirme noktasında piyasayı izlerken mevcut pozisyonları da takip ettiğimiz desteklere göre ayarlamaya, biraz daha rolantide hareket etmeye devam ediyoruz. Ama ABD tarafındaki pozitifliğin devamı kripto tarafında da pozitifliğin devamı olarak önümüze çıkar. Nereye kadar? Trump'ın tarifeler hakkında yeni yapacağı yorumlara kadar. O da önümüzdeki hafta itibariyle karşımıza gelmeye başlayacak. Ben bu süreç içerisinde biraz daha temkinli hareket ediyorum. Temkinli hareket ederken yönüm hala yukarı yönlü olacak şekilde kendimi konumlandırdığımı tekrar ifade ediyorum. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik yeni, taze bir haber akışı yok. Çarşamba akşamı saat 8.30'da katıl üyeleriyle piyasalardaki son güncel görünümleri ayrıntılı şekilde izleyeceğiz. Bunun da hatırlatmasını buradan yapmak isterim. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir.
Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.